Her gün üzerinde yaşadığımız bu muhteşem gezegen, kendi ekseni etrafında durmaksızın dönüyor. Bu dönüş o kadar doğal ki, varlığını neredeyse hiç hissetmiyoruz. Peki ya bir sabah uyandığınızda her şeyin durduğunu fark etseydiniz? Ya dünya aniden durma kararı alsaydı? Bugün bilimsel verilere dayanarak dünyanın aniden durmasının dehşet verici ve akıl almaz sonuçlarını keşfetmeye hazır olun. Saniyede yaklaşık 465 metrelik bir hızla dönen bu devasa gezegenin sihirli bir değnek değmişçesine aniden durduğunu hayal edin. Kemerlerinizi sıkı tutun. Çünkü olacaklar hiç de hoş değil. İlk ve en acımasız sonuç, atalet yasası gereği hepimizi etkileyecek. Dünya dönmeyi bıraksa bile, üzerindeki her şey, siz, ben, binalar, ağaçlar, okyanuslar, dönmeye devam etmek isteyecek. Tıpkı hızla giden bir otobüs aniden durduğunda, sizin öne doğru savrulmanız gibi bu durum çok daha büyük bir ölçekte yaşanacak. Ekvator bölgesinde yaşıyorsanız bu, aniden saatte yaklaşık 1670 kilometre hızla doğuya doğru fırlatılacağınız anlamına geliyor. Bu hız, bir jet uçağının hızından bile daha fazla. Düşünsenize bir anda yerinizden sökülüp kilometrelerce uzağa savruluyorsunuz. Kutuplara yaklaştıkça bu hız düşse de yine de saatte yüzlerce kilometrelik bir fırlatma hızı insanlık için tam bir felaket demek. Binalar yerle bir olacak, köprüler yıkılacak ve kelimenin tam anlamıyla her şey doğuya doğru savrulan devasa mermilere dönüşecek. Yüzeydeki sürtünme nedeniyle oluşan muazzam ısıyı da hesaba katarsak, bu kelimenin tam anlamıyla kıyamet senaryosunun başlangıcı olurdu. Peki ya bizi saran atmosfer? O da bu ani duruştan nasibini alacak. Dünyanın dönüşüyle birlikte hareket eden hava kütleleri, gezegen dursa bile aynı hızda hareket etmeye devam edecek. Bu tüm dünyayı kasıp kavuracak, ses hızının kat kat üzerinde esen kıyamet benzeri rüzgarlar anlamına geliyor. Ekvator bölgesindeki bu rüzgarların hızı, bir F-16 savaş uçağının hızından bile fazla olacak. Bu rüzgarlar, dünyadaki her yapıyı, her ağacı ve her doğal oluşumu paramparça edecek. Hava, kum, kaya ve enkaz parçacıklarının korkunç bir karışımı haline gelecek, gezegenin yüzeyini adeta zımparalayarak yeniden şekillendirecek. Güneş ışığını engelleyen devasa toz bulutları oluşacak ve bu da gezegeni hızla soğutarak daha sonra bahsedeceğimiz iklim felaketlerinin öncüsü olacak. Gelelim okyanuslara. Ah okyanuslar! Dünyanın dönüşüyle oluşan merkez kaç kuvveti sayesinde ekvator bölgesinde daha derin ve daha geniş olan su kütleleri bu ani duruşla birlikte korkunç bir enerjiyle hareketlenecek. Bu durum kilometrelerce yüksekliğe ulaşan inanılmaz boyutlarda tsunami dalgalarının oluşmasına neden olacak. Bu devasa dalgalar kıyı şeritlerini kilometrelerce içeriye taşıyacak, şehirleri yutacak ve bildiğimiz tüm sahil şeridini yeniden şekillendirecek. Ancak felaket bununla sınırlı değil. Dünya durduğunda merkez kaç kuvveti ortadan kalkacak. Bu da ekvatorda şişkin olan dünyanın yeniden daha küresel bir şekil almaya çalışması anlamına geliyor. Sonuç mu? Okyanuslar yer çekiminin etkisiyle kutuplara doğru akacak. Ekvator boyunca uzanan devasa bir kara parçası ortaya çıkarken kutuplar sular altında kalacak. Yeni kıtalar ve yeni okyanuslar oluşacak, bildiğimiz coğrafya tamamen değişecek. Bu kadar büyük bir enerjinin açığa çıkması sadece yüzeyde kalmayacak. Dünyanın dönüşü durduğunda kendi iç yapısı da muazzam bir baskı hissedecek. Gezegenimizin erimiş çekirdeği, mantosu ve katı kabuğu
bu ani duruşa farklı tepkiler verecek. Katı kabuk bu ani şoku kaldıramayacak ve dev fay hatları boyunca parçalanmaya başlayacak. Şiddetli depremler gezegeni sürekli sarsacak, magma odaları üzerindeki basınç değişimiyle aktif volkanlar lavlarını dehşetle püskürtecek. Yeryüzü adeta kaynayacak ve parçalanacak, bildiğimiz tektonik levha hareketleri çılgına dönecek. Bu jeolojik kaos, kalan yaşam formları için yaşanmaz bir cehennem yaratacaktı. Peki ya sonra? Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü durduğu için gezegenimizin bir yarım küresi sürekli olarak güneşe dönük kalacak. Bu taraf kavurucu sıcaklıklarla adeta cehenneme dönecek. Tüm su kaynakları buharlaşacak ve yaşam imkansız hale gelecek. Diğer yarım küre ise sürekli karanlıkta kalacak. Dondurucu soluklarla kaplanacak, hava -100 derecenin altına düşecek ve her şey donacak. Artık bir gün ve bir gece olmayacak. Bunun yerine güneşe dönük olan taraf 6 ay boyunca aralıksız gündüz, diğer taraf ise 6 ay boyunca aralıksız gece yaşayacak. Mevsimler kavramı tamamen değişecek. Hatta belki de ortadan kalkacak. Bu korkunç sıcaklık farkları, dünyanın kalan atmosferini de alt üst edecek, kalan havanın bir kısmı uzaya kaçacak, diğer kısmı ise bu aşırı bölgeler arasında çılgınca hareket edecekti. Dünyanın dönüşü, gezegenimizin erimiş demir çekirdeği içindeki elektrik akımları sayesinde bizi güneşin zararlı radyasyonundan ve güneş rüzgarlarından koruyan güçlü bir manyetik alan yaratır. İşte bu manyetik alan, canlı yaşamı için hayati bir kalkan görevi görür. Eğer dünya dönmeyi bırakırsa, bu manyetik alan büyük olasılıkla zayıflayacak veya tamamen kaybolacaktır. Bu da bizi uzayın ölümcül radyasyonuna karşı savunmasız bırakacak. Atmosferimiz yavaş yavaş uzaya kaçmaya başlayacak. Tıpkı Mars'ın başına geldiği gibi. Radyasyon seviyeleri kalan her türlü yaşam formu için ölümcül hale gelecek. Teknolojik altyapımız, uydular, iletişim ağları tamamen çökecekti. Neyse ki dünyanın aniden durması, fizik yasaları gereği imkansızdır. Gezegenimizin dönüşü, milyarlarca yıldır süregelen kusursuz bir denge ve evrenin dinamiklerinin bir sonucudur. Ancak bu tür düşünce deneyleri, evrenin işleyişini, temel fizik yasalarını ve üzerinde yaşadığımız gezegenin ne kadar hassas ve mucizevi bir denge üzerinde durduğunu anlamanıza yardımcı olur. Atalet, momentum, yer çekimi, manyetik alan, hepsi birbiriyle kusursuz bir uyum içinde çalışarak bize bu eşsiz yaşam alanını sunuyor. Umarım bu çarpıcı senaryo, evrene ve kendi gezegenimize olan merakınızı biraz daha körüklemiştir. Eğer videomuzu beğendiyseniz, beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zilinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki bilimsel maceramızda görüşmek üzere. Merakla kalın.